Duygusal anlamda yalnızsanız ve zamanınızın çoğu iş yerinizde geçiyorsa, kendinizi ofis içinde bir romantizm girdabına kaptırmanız çok zor değil. Günde 8-10 saati birlikte geçirince insanlar yakınlaşabiliyorlar. Bu tip örneklerle hemen hemen her şirkette karşılaşmak mümkün. Profesyonel yaşamdaki birçok kişi ister gerçekten aşık olsun, isterse sadece duygusal tatmin ihtiyacını gidersin, bu deneyimi yaşıyor. Henüz başınıza gelmediyse bu durumun yaratabileceği problemlerin farkında olmanızda fayda var. Gönül işlerinde piyango size de çıkabilir. İşte size iş yerinizden bir sevgili edinmemeniz için 8 neden. Zihinlerimizde bir aç kapa düğmesi ya da bir şalter olmadığına göre iş dışındayken de her zaman işin farkındayız. İş her zaman yanımızda. Akşam eve gittiğinizde ertesi gün yapacağınız toplantılar, cuma günü hafta sonu tatiline çıktığınızda pazartesi günü sizi bekleyen konular, devam eden süreçler, problemli işler her zaman aklınızın bir köşesinde. Sizinkine benzer bir gündeme sahip bir kişi iş dışında da her an yanınızda olduğunda iş konuşmadan durabilecek misiniz? Romantik bir akşam yemeğine çıktığınızda bütçeyle ilgili problemlerinizden ya da canınızı sıkan bir iş arkadaşınızdan bahsetmeden durmak mümkün olacak mı? İyi düşünün. Sevgiliniz yöneticisiyle ya da bir arkadaşıyla bir problem yaşarsa, bir sebeple yöneticisinden bir laf işitirse, herhangi bir nedenle azarlanırsa ya da en kötü senaryoda bir gün işten çıkartılırsa, sakin ve tarafsız kalabilecek misiniz? Gönül verdiğiniz kişinin başına bir şey geldiğinde gerçekten etkilenmemeniz için robot olmanız gerekir. Robot musunuz? Ne kadar profesyonel olursanız olun, iş yerinde arkadaşlarınız durumu fark edebilirler. Ve fark ettikleri anda da hem size hem de sevgilinize şüpheyle bakmaya başlarlar. İşinizle ilişkinizi karıştırıyor musunuz diye içten içe sürekli olarak sorgulanacaksınız. Üstüne üstlük bir de yönetici pozisyondaysanız insanlardaki soru işaretleri daha fazla olacaktır. Bu strese hazır mısınız? Yöneticiniz konumundaki kişi bu durumdan rahatsız olabilir. İş ortamında bir gerginlik olacak mı? Gündelik işleriniz nasıl etkilenecek? Aranızda bir sıkıntı olursa yürüttüğünüz projeler ne olacak? Bunlar yöneticinizin aklına gelen ilk sorular olacaktır. Gerisini siz düşünün. Aynı bölümdeyseniz terfinizin önünü, farklı bölümlerdeyseniz ve şirketinizin bir rotasyon uygulaması varsa mümkün olabilecek bir rotasyonu kendi kendinize durdurmuş olabilirsiniz. Çünkü duygusal olarak ilişki içinde olduğunuz birini yönetemezsiniz. Tehlikenin farkında mısınız? Küçük bir şirkette çalışıyorsanız ya da büyük bir şirkette aynı bölümde görev yapıyorsanız aynı anda ortadan yok olmanız mümkün olmayabilir. Zaten yılda 2 hafta, bilemediğiniz 3 hafta izniniz var. Birlikte bir tatil yapamayacaksanız tatil neye yarar? Birçok şirket çalışanları arasındaki bu tip ilişkileri hoş karşılamaz. Yerli şirketler bu tip konularda daha anlayışlı olabiliyorlar ama yabancı şirketlerin birçoğunda iki çalışan evlenmeye karar verirlerse ikisinden birinin istifa etmesi, iş yerinden ayrılması şart koşulabiliyor. Ya iş bir şekilde evlilik noktasına gelirse? Kendinizi yakmaya hazır mısınız? En kötüsü gerçek kabus ilişkiniz sona erdiğinde başlar. İlişkilerde ayrılıklar her zaman zordur. Şairin dediği gibi ayrılık yaman kelime. Ayrılmak zaten zorken daha da sancılı bir ayrılık yaşamaya gerek var mı? İş yerinizde biriyle ilişki yaşadığınızda olur da bir gün ayrılma noktasına gelirseniz ayrılık acısı çok daha ağır olacaktır. Ayrıldıktan sonra eski sevgilinizi her gün görmeye dayanabilecek misiniz? Eğri oturun, doğru düşünün. Tüm bunlara rağmen insanlar iş yerlerinde çalıştıkları şirketlerde aşk yaşamıyor mu? Çok sayıda çalışan bu maceraya giriyor.
Gönül gözü açıldığında insanların gözü kapanabiliyor. Peki bütün ofis içi ilişkiler sıkıntılı mı oluyor? Hayır, öyle bir zorunluluk yok. Güzel başlayan, güzel devam eden, ömür boyu süren ilişkileri yakalamak tabii ki mümkün. Sorun şu ki herkes bunu yakalamayı başarabilenler kadar şanslı değil. Bir YouTube izleyicisiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Varsa konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altında yorumlara eklemeyi de ihmal etmeyin. Videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanız bizi mutlu eder. Burası Yetenek 101, bu kanalın konusu insan, çünkü en önemlisi insandır. Yeni videolarda yeni konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.